ısırıyorum. Isırma lan beni, niye ısırıyorsun lan? Niye ısırıyorsun lan? Niye ısırıyorsun lan? Vahşi köpek. Vahşi. Vahşi. Yol veriyor bize. Devam edelim. Böyle geldiğinde merhaba arkadaşlar, yeni maceraya hoş geldiniz. Bugün yine Paşa'yla çıktık böyle güzel bölgelere doğru. Değil mi oğlum benim? Güzel bölgelere çıktık ve görüyorsunuz Paşa'daki enerjiyi. Her geçen günde Paşa'mız büyüyor böyle. Değil mi oğlum benim? Şşş, bir merhaba de bakayım arkadaşlar. Merhaba de lan bir. Arkadaşlar bir iki tane işaret gördüm bu arada. Bu ara yine haritanın yakınlarında bir bölge. Her tarafı inceliyorum, ağır ağır sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Burada da birkaç tane oyma görünce dedim bir bakayım, bir inceleyeyim. Birkaç noktada sinyal aldım ama biri iki tanesi vıdıtırı çıktı, biliyorsunuz, atık malzeme. Ama şu arada bir güzel bir sinyal yakaladım. Oksit modunda da, altın modunda da. Altın modunda çok az bir sinyal veriyor ama oksit modunda yine güzel bir sinyali var. Şimdi beraber oraya bir bakalım. Bir inceleyelim. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Bugün de böyle olsun dedik. Devam ediyoruz. Şimdi Paşa hemen yatma, kalk. İş başında. Al şu alan taramayı. Devam et. Git bak. Nerede göster. Al. Al Paşa. Al. Hadi al. Sen ne olsun. Al götür bak. Ben seni çekiyorum. Tamam. Paşa'nın keyfi yerinde. Ha? Keyfi yerinde Paşa'nın. Paşa'nın keyfi yerinde. Kocaman oldu ha. Daha 2 aylık. Maşallah. Her geçen gün büyüyor Paşa. Değil mi oğlum ben? Ha? Şşş. Her geçen gün büyüyor lan. Şimdi şöyle bir işaretleri göstereyim arkadaşlar sizlere. Bakın burada hemen şöyle baktığım zaman oymaları görüyorsunuz. Hemen ilk gözümüze çarpan bu oymalar zaten. Bu oymalar varsa bilin ki burada bir yerleşim alanı gelmiş geçmiş. Bunu bu işten anlayan arkadaşlar da zaten gayet iyi bir şekilde bilir. Mesela bakın 1, 2, 3. Birinci oyma, ikinci oyma, üçüncü oymadan sonra bir tane yön işareti. Yön işareti de var burada. Şimdi onu da göstereyim size. Şöyle baktığımız zaman mesela bu kabartmalar genelleme yön işareti olmuş oluyor. Şöyle bir ilerleyelim. Sinyal aldığımız bölgeyi size göstermeye çalışayım. Bakın burada yine bir tane oymamız var. Tam zirvede. Şu an şu ara zirve. Bakın burada geçen gün şu arada bir domuz işareti vardı, hatırlıyorsanız. Beraber yine açmıştık. Bu aradan da böyle karşıya doğru gittiğimiz zaman şunun arka tarafı da haritanın olmuş olduğu noktalar. Şu arada da kayalıklarımız var. Şimdi sadece bu arayı araştırdığım için sinyalimizin olduğu nokta tam şu ara arkadaşlar, bakın. Görüyor musunuz? Şöyle üçgen bir kesim ve aynı zamanda burada da yine oyma işareti mevcut.
bir at nalı işareti gibi bir nal var. Yani yarım ay şeklinde. Bakın o da burada. Onu da göstereyim size. Daha detaylı bir şekilde. Şöyle biraz açayım. Görüyor musunuz? Yarım ay şeklinde. Tam bir yarım aya benzeyen bir işaret. Şimdi şöyle baktığımız zaman buralar genelleme kayalık. Bu gibi yerlerde genelde mezar odaları, kaya mezarları, yeraltı odaları olduğunu gördük her zamanki yapmış olduğumuz çalışmalarda. Yalnız bu kayalık böyle aşağıya doğru gidiyor. Tabi bunu da zamanla hep beraber sizlerle inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bir işaretimiz ve bir sinyalimiz var dedik. Tam bu arada şu noktada bakın şu kayanın üzerinde de yine bir murç işareti var. Görebildiniz mi bilmiyorum. Tam bu arada bir tane murç işaretimiz var. Şöyle genelleme baktığımız zaman da çok işaret var. Mesela şu aralarda kayaların üzerinde oymalar olsun. Murç işaretler olsun. Mesela şunu birisi kırmış diye düşünüyorum. Şuradan ağrı parçalamış. Bakın şöyle baktığınız zaman parçalamış. Bakın içerisinde de neyler var kayaların. Şöyle yakından göstereyim. Bir tür aklıma gelmedi şu anda, söyleyecektim. Fosil gibi parçalar kayanın içerisinden çıkmış. Yuvarlak yuvarlak. Belki bu salyangoz fosilleri olabilir. Bakın burada da yine bir tane oymamız. Genelleme bir yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz buraların. Şimdi bir de alan taramayla beraber bir şekilde bakalım sonuçlara. Ona göre ilerleyelim arkadaşlar. Altın modunda bakıyorum. Şöyle göstereyim size de, bakın altın modunda. Altın modunda çok az bir sinyal veriyor. Böyle geliyor gidiyor gibi falan bir olaylar oluyor. Şimdi hep beraber de bakacağız zaten. Önce bir altın modunda bakalım. Ondan sonra oksit modunda bakacağız. Oksit modunda da bakmamız çok önemli. Şimdi şuraya da baktığımızda bakın burada da yine bir oyması mevcut. Şimdi kayanın şu araya kadar geleceğim ve burada altın modunu alıyorum. Başa dur bakayım. Şu şekilde. Bakın önce bu tarafa doğru bir yön veriyor altın modunda. Sonra böyle geldiğim zaman bakın bu araya geldiğim zaman bu tarafa doğru bir yine yön veriyor bize. Devam edelim. Şöyle geldiğimde bakın tam bu noktada çok hafif bir dönme var. Ama çok ağır dönüyor, bakın fark ettiyseniz. Yani çok ağır dönüyor. Büyük ihtimal bu da altın moduna yakın bir metalın olduğunu söylüyor. Ama oksitli bir metal, yine atık bir malzeme olma şansı da var. Atık bir malzeme olmadan ziyade yine antika bir şeylerin olması da mümkün. Şimdi biz bunu buradan yine hemen ne yapıyoruz? Bir oksit modunu alıyoruz. Bakın oksit modunu alıyorum. Bu sefer bu taraftan geleceğim. Oksit modunda. Bu taraftan geleceğim. Şöyle. Yine bu şekilde oksit modunda kaldırdığım zaman bakın bu tarafı veriyor. Hiç bozmuyorum. Hiç bozmuyorum. Devam ediyorum. Ve bu tarafta yine dönüyor. Şöyle geldiğimde de zaten hiç bozmadan bakın burada daha hızlı dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi oksit modunda daha hızlı dönüyor. Şimdi şunu da göstereyim arkadaşlar. Bunu göstermiyorum normalde de bugün göstereyim. Şimdi buradaki metalin tespitini yaptıktan sonra herkes bunu genelde soruyor bana da. Ben göstermiyorum çoğu videolarda. Derinliğine nasıl bakarız diyor. Bakın şimdi derinliğine bakmak çok kolay. Şimdi burada oksit modunu aldın. Malzemeyi tespit ettin diyelim. Bu şekilde yine kaldırıyorum. Bakın dönüyor. Hiçbir şey yapmadan dönüyor.
Şimdi derinliğini nasıl ölçebiliriz? Herhangi bir yöne gideceğiz. Bak, herhangi bir yöne. Sağ, sol, arka, ön fark etmez. Herhangi bir yöne gideceğiz. Bakın. Şimdi kalktım. Burada metalı tespit etti. Şimdi bir adım geri attım. Gördünüz mü? Cihaz durdu ve yine metale doğru yön verdi. Yani bir adım attım. Bir adım daha atsaydım, dönmeye devam etseydi o zaman 2 metre olacaktı. Her adım 1 metre. Yani şimdi bakın 1 metre ileriye gidiyorum. Dönmeye başlıyor. Bu da ne demektir? Yaklaşık 1 metre civarı bir derinliği var buranın arkadaşlar. Bunu da size göstermiş oluyorum. Ama şimdi yöne giderken sağ, sol, ön, arka hiç fark etmez. Ben arkaya gittim ama sen yana gidebilirsin. Öne gidebilirsin. Sağa gidebilirsin. Sola gidebilirsin. Hiç bir yön olması gerekmiyor. Sadece metalı yakalayıp döndüğü noktadan herhangi bir kenara giderken bir adım 1 metre, 2 adım 2 metre, 3 metre o şekilde ölçümlerinizi, derinlik ölçümlerinizi yapabilirsiniz. Burası da yaklaşık 80, 70, 80 bir metre arası. Tam bir adım geriye geldiğimde zaten cihaz duruyor ve aynı yöne doğru gidiyor. Şimdi yapmamız gereken olay nedir? Metali tespit ettik. Altına yakın bir metal olduğuna karar verdik. Oksit modunda sinyal aldık ve buradaki malzemenin %90 yine kapı kolu gibi, yani eski bulmuş olduğumuz kapı kolu gibi bir malzeme gibi oksitlenmiş olması lazım ve yıllardan beri burada olmuş olması lazım ki bu cihaz görsün. Yoksa bir türü sağda metal var, hepsini görür o zaman. Yani hepsini de görebilirsiniz. Nasıl görebilirsiniz? Oksit modunu aldıktan sonra buradan çıkarsın. Herhangi bir değerli, yani tarihi yüksek 20 yıl, 30 yıl, 100 yıl, 70 yıl toprak altında kalan metalleri bu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi biz buraya bir bakacağız. Paşa kazmaya başladı bile, helal olsun valla. Hadi paşa devam et bakayım. Hadi oğlum, yapacağım bu işi sen. Kaz buraya, kaz. Kaz, kaz, kaz. Kaz. Çıkar malzemeyi de görelim hadi oğlum. Aslanım ben. Şimdi makinemizle bakacağız arkadaşlar. Bir de makineyle ölçümlerimizi yapalım. Ona göre ilerleyeceğiz. Evet, şimdi cihazımızı şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Bu hem yeraltı görüntüleme hem de bilmiş olduğunuz gibi 3 tane bobine olmak üzere yaklaşık 1 metre, 1,5 metre civarı arama yapabileceğiniz güzel standart bir dedektör. Aynı zamanda yeraltı görüntüleme modu da var. Şimdi şöyle bir açalım cihazımızı. Bu şekilde şöyle güzel bir menüsü var. Aynı zamanda telefon uygulamasıyla da bağlanabilirsiniz. Çok güzel, pratik işler için. Hem de hemen tak tak kuruyorsun, tak tak açıyorsun. O yönden de çok pratikliği var. Şimdi dedektör moduna girdim. Buradan 3 çeşit mod var zaten. Hızlı arama, gelişmiş arama ve puanter modu. Biz buradan hemen gelişmiş olarak seçiyoruz. Çünkü kayalarda çalıştığımız için gelişmiş mod her zaman minerali veya işte oradaki atık malzemeyi daha güzel ayırt edebilir. O yüzden şimdi OK moduna basıyoruz. Şöyle kayaların üzerinden bir aramaya başlıyoruz arkadaşlar. Bak bu şekilde yavaş yavaş böyle önce buradaki yarım ay işaretine bir bakayım. Sonra böyle arayarak istifini bozmadan bu şekilde bakalım. Herhangi bir sinyal yok. Bakın görüyorsunuz. Her yerden geçiyorum. Bakın şu arada bir sanki böyle bir reset atalım. Önce de ondan sonra bakın. Buraya geldiğim anda görmüş olduğunuz gibi şöyle bırakayım cihazı. Cihaz çıldırıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi cihaz çıldırıyor dememize hiç gerek bile yok yani.
Dur bakayım. Bir reset atalım tekrardan. Altta bir düğme var şu arada. Oradan reset atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir reset atalım yine. Bakın. Bu arada bir sinyalimiz var. Gayet başarılı bir sinyal ve değerli bir sinyal arkadaşlar. Onu da görebiliyoruz. Şimdi buradan tekrardan ne yapıyoruz? Geri butonuna basıyoruz ve puant modunda, yani puanter modunda bakıyoruz. Neden dolayı ona bakıyoruz? Yüzeysel mi, derinsel mi? Yani bunlar da yaklaşık puant modlarında yaklaşık 35-40 santimi görebiliyor. Az önce ne dedik alan taramayla? Yaklaşık 70-80 santim ve 1 metre civarı dedik. Şimdi bizim alan taramada tabi yani yanılma payı her bütün makinelerde var arkadaşlar. Bunu bir kafanıza koyun yani. Bu 1 metre dedi diye 1 metrede çıkmaz ki. Bir yanılma payı var. Kaçtır o yanılma payı? %30 yanılma payı var. Bütün cihazlarda. Bazı cihazlarda da %40, bazılarında da %60'a kadar çıkar bu. Hele ayrımlarda daha fazla. Şimdi buradan puan moduna bastık. Şöyle de göstereyim. Buradan şimdi puanter moduna bir kalibrasyon yapsın. Şu an hazır. Bakın. Şöyle. Cihaz yukarıda. Bakın. Cihaz yukarıda olmasına rağmen puant modunda alıyor. Bu da ne demektir? Buradaki metalin 10'a 10 bir metalden büyük veya çok veya çoklu bir metal olduğunu bize göstermiş olur. Şimdi bir de şu aradan tarayacağım. Bir de o araya doğru gideceğim. Bakalım orada neler olacak. Şimdi devam ediyorum. Evet, şimdi puant modunda dedik arkadaşlar. Şöyle bakın, puant modunda da yine arayarak gidiyorum. Herhangi bir şey var mı? Yok mu? Bak şu arada görüyor musun? Değersiz bir metal. Bak ses bile farklı. Paşa nasıl kaçıyor paşa? Bakın bu araya geldiğinde net bir şekilde algılama yapıyor arkadaşlar. Bu da ne demek olur? Buradaki metali rahat bir şekilde tespit ettik. Ve buradaki metali tespit ettik. Şu an yapmamız gereken olay, bütün cihazlarımızda aynı noktada burada bir metal olduğunu söylüyor. Tabi değerli bir metal, %40, %50 hatta %60 değerli bir metal olduğunu anlıyoruz. Şimdi kazacağız, beraber göreceğiz ne çıkacak, beraber paylaşacağız. Hadi bakalım, şimdi bir malzemelerimizi getirelim, kazmaya başlayalım. Şimdi hemen şöyle bir portatif bir şekilde, hemen bu şekilde toplaması da gayet kolay bir şekilde arkadaşlar. Hemen çantana at, al götür istediğin yere, koy omzunun altına, götür istediğin yere. Önemli olan cihazların işlevidir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kimisi ister şu kadar para, işlev yoktur. Kimisi ister bu kadar para, işlev çoktur. Ona bakmak lazım. Şimdi ben malzemeleri getiriyorum ve burayı kazmaya başlıyoruz. Şimdi şu eldivenlerimizi bir giyelim. Milattan önce kalan eldivenler. Bu da tarih oldu da. Tarihsel. Oğlum paşa dursana lan, ayağımı yiyor la, bak. Ayağımı yiyor la. Paşaya bak, ayağımı niye yiyorsun oğlum sen benim lan? Şşş, ben tanımadın mı? Oynaşacak yeri geziyor ya. Şimdi şu puanterimizi bir alalım. Şöyle bir önce bir üst alan olarak bir inceleyelim arkadaşlar. Şöyle çalışıyor, gayet güzel. Çünkü bu kayanın da altında bakın oymalar var. Gördüğünüz gibi herhangi bir sinyalimiz yok. O zaman ne yapacağız? Aşağıya doğru gideceğiz. Önce şu leğenimizden şöyle bir kazmaya başlayalım. Evet. Böyle bir ilk
kayamızı çıkaralım. Bunda da yine bazı, bakın şu yuvarlağı görüyor musun? Bunlar şey, büyük ihtimal fosil. Fosil. Eski dönemlerde medeniyetler bu şekilde gizlemeler yapıyor arkadaşlar. Önceden cüzdanmış, bilmem neymiş, keseler varmış ama onlar da kayboluyor. Büyük malzemelerini böyle gömüyorlar ki ta ki geri gelip almak için. Ama güncel bir malzeme de olabilir. Ne bileyim, 50 yıllık, 100 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık. Yani toprağın altı genelde müjdelerine dolu arkadaşlar. Görüyor musun çukuru bak, hemen nevi aşağıya doğru indi. Neyin nerede çıkacağı hiç belli değil. O yüzden şansını denemekten vazgeçmeyeceksin. Şansını denemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin. Geçersen zaten orada kaybedersin. Benim düşüncem yani. Şahsi düşüncem olarak söylüyorum. Ne zaman vazgeçersen o zaman kaybedersin. Bakın mesela şu taşlar, görüyor musun? Normal taşlar değil. Önceden işçilik yapılmış taşlar. Bakın hiç normal taş gibi durmuyor yani. Yuvarlatılmış. Ne bileyim. Yastı. Geçen mesela böyle bir yer buldum. Videoyu da çektim arkadaşlar. Ama eskiden kalma bir yaklaşık 400 yıllık, 300 yıllık bir tane askılık buldum. Hatta bir arkadaş da vardı yanımda. Ama paylaşmadım. Neden? Çünkü bir manası yok yani. Güzel bir şeyler çıktığı zaman paylaşmanın manası var. O yüzden güzel şeyleri bulmak lazım. Değil mi paşa? Yoruldum ya. Mikrofon açık mı ya? Kapalıyım şeyi. Önümdeki eşyalar da saçılıyor. Paşa oynuyor, keyfi yerinde. Paşanın. Yumuşak bir toprağı var. Bakın. Görüyor musun? Neler çıkıyor neler. Kayanın da burada çıkması normal değil. Bakın. Burasında bir kırıklık var. Şöyle bir boşaltalım. Paşa, gel kaz burayla. Nereye gidiyor? Aşağıya kadar.
İnşallah burada güzel bir şey çıkar ya. Vallahi bu ikinci nokta. Birinci nokta çöp. Taşın altına doğru gidelim bak. Bu gibi tarihi yerlerde illaki eski antikalar, ne bileyim eski eşyalar, ne bileyim eski eserler çıkması mümkün. Ama tarlada ararsan, ne bileyim farklı yerlerde ararsan para bulursun. Atık malzemeler bulursun. Çiftçilikte biliyorsunuz metal çok olduğu için parça metallar da her yerde çıkar karşınıza. Yanılma payınız yüksek. O yüzden bu tür tarihi yerlere gelip arama yapmanız daha iyi. Benim elemanlar yok bugün ya. Elemanlar kayıp bugün. Yaklaşık bir 50-60 santim girdik. Böyle bir puanterimizle yoklama yapalım diyeceğim ama puanter kayıp. Puanteri sen mi götürdün lan? İşte puanter aldı gitti. Ha? Aşağı. Lan paşa. Ne yaptın oğlum puanteri? Ha? Nerelere götürdün? Nerelere götürdün o? Allah Allah. Bunun içinde mi kaldı acaba ya? Ha burada. Herhangi bir sinyal görünmüyor. Allah, bir şey yok. Biraz daha kazalım bakalım. Bak bak, çantayla aynı. Küreğin çantasıyla. Çantasıyla aynı. Şöyle bir taş daha bakın. Yani domuz gibi aynı. Domuz burnu gibi. Yani sizce bu taşlar normal mi arkadaşlar? Domuzun burnu. Bakın, domuzun burnu. Domuzun yelesi. Kulakları. Şuraya baktığımızda da yine domuza benziyor ama şuradan baktığımızda daha çok domuzu andırıyor. Bunu da koyalım buraya. Kazmaya devam.
Şöyle bir taş daha. Yani taşlar alalım da toprağa alması kolay olsun. Vay vay vay. Öyle. Şöyle bir çekelim. Baksana. 1 metre kazdıkla. Şaka maka. Şaka maka 1 metre kaz. Şuraya bak. Bu 1 metre 20 santim. 25 santim. Bu ne? Kaya çıktı bakın arkadaşlar. Kapak mıdır nedir? Kaya çıktı. Şeyle bakayım ya bir saniye. Bir dedektörle bakayım. Dedektör bir bakayım. Ondan sonra hadi devam edeyim arkadaşlar. Bayağı kazdık. Değil mi paşa? Ha? Kazmadan yine bana kazdırdın lan. Okey. Dedektör. Hızlı tarama. Bakın bir şeyler var. Bir şeyler var ama anlamadım ya. Daha derin mi acaba? Böyle koyayım şuraya. Şu mantarına bakacağım. Daha bir şey yok abi ya. Kafayı yiyeceğim ha. Ne kadar derin lan bura. Valla. Paşa gel buraya paşa. Gel gaz buraya, yoruldum. Baksana kayalar çıkıyor. Kayanın altında mı acaba? Ayağımı kesti taş ya. Öyle bir gidelim bu tarafa doğru bak. Aşağısı kaya. Şu arada şeyler var gibi. Var gibi. Var gibi. Baksana ya.
Mağara kazdım resmen. Kiz var, kiz. Tamam. Bunlar bir daha bak. Bu arada gördün mü? Malzeme bu arada. Şimdi şu kamerayı bir indireceğim arkadaşlar. Daha detaylı göstermek açısından. Ama kameranın mazotunu almamışım. Ne olacak şimdi? O zaman ağır ağır gireceğiz o tarafa doğru. Bak burada. Burada. Gördüm onu. Onu gördüm arkadaşlar. Şöyle kamerayı sabit tutmaya çalışıyorum. Bakın şu arada bir yerde görüyor musun? Harika. Bakın. Toprağın altında bizi bekliyor. Toprağın altında bizi bekliyor. Görüyor musun? Yok abi. Çok fena. Aşağıda bu büyük bir şey galiba. Büyük bir şey. Ama çıkacak gibi durmuyor. Şimdi bunu neyle açalım? Neyle? Devam edelim açmaya arkadaş. Yumuşak toprak zaten. Ama şurası biraz sert. Biraz daha temizleyelim şuraya. Tutalım. Görüyor musun? Bak çıktı. Güzel bir eser. Güzel bir esere benziyor. Önce bir bakalım. Panteramızla. Şöyle. Çekelim. Başka bir şey var mı? Hiç yok zaten. Tek parça arkadaşlar böyle. Genelleme. Tek parça çıkıyor. Yine bakın güzel bir efsane bir parça. Şöyle gelelim şu araya. Şöyle bir oturalım. Bulduk yine güzel bir şeyler. Şöyle bir bakalım neymiş bu, görüyor musun? Yıllardan beri içerisinde otlar büyümüş, bakın. Böyle yakından göstereyim. İçerisinde resmen otlar büyümüş ama kemikten yapılma bir şey galiba. Kemik daha önce de bulmuştum böyle bir şey ama kemik, aynen. Kemik, bakın kenarları. Görüyor musun? Tunç. Altın benzeri metallarla süslenmiş bir parça. İçini açtığımız zaman da neymiş mesela? Şöyle birini çıkaralım. Biliyor musun? At mı? Geyik. Ata benzettim de geyikmiş. Neymiş la bu, anahtarlık gibi.
Bakalım. Başka neler var? Şöyle bir dökelim arkadaşlar. Böyle bir boşaltalım. Biraz şeyci oldu ama kırıldı bak, görüyor musun? Artık içeride dura dura gitmiş, infilak etmiş. Ama fazla kırmayalım. Şöyle kenarda dursun. Vay be, güzelim parça gitti la, ama o yerine oturur büyük ihtimal. Aynen. Şöyle. Bakın şu şekilde oturuyor büyük ihtimal. Aynen. Ama gitmiş, kırılmış arkadaşlar. Yapıştırmamız lazım onu. Şöyle. Görüyor musun? İşte yerin altında dura dura yıllardır dura artık aşınmış. Şimdi bunlar ne, şöyle bir baktığımızda bunlar da böyle pek eski şeyler durmuyor gibi. Ama yine bir kaç yüzyılı olabilir. Bilmiyorum. Şöyle bir dizeyim. Şöyle bir dizeyim arkadaşlar. Siz de görün. Neyin nesiymiş. Anahtarlığa benziyor ama öyle anahtarlık da yok ki. Hiç görmedim yani. Öyle anahtarlık, ne bileyim, şurada şeyi falan ama gerekmiyor mu yani? Bakın bir tane daha. Bir tane buraya düştü bak. Atnala. Bunlar tarihi arkadaşlar. Bunlar tarihi. O dönemlerde atamata mı takılıyordu acaba? Olabilir çünkü üzerinde bakın at var, görüyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım. Şurada bir at var. Lale var. Lale var. Bunlar bir şeylere takılıyor. Aslan var bak. Aslan. Görüyor musun? Aslan var. Başka ne var? Fil var. Dur. Fil var. Dursana. Fil. Bu ne? Bu da yine farklı bir çiçek. Bilmiyorum bu nasıl bir ağaç mı, çiçek mi? Çıkaramadım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tane de şey 13 parça. Başka bir yere düşmedi herhalde. Şöyle bakalım yine de. 13 parça birbirinden güzel eserler çıktı. Muhteşem bir kemikten yapılmış kutu, üzerinde görüyorsunuz çakma tunçlar var. Yani çok değerli bir şeye benziyor. Ki eski bulduklarım da değerli şeylerdi. Onlar gibi değerli. Bakın şurası da tunç mesela. Şöyle kapanması falan. Güzel. Görüyorsunuz. Müthiş eserler. Müthiş eserler, müthiş eserler diyoruz. Ne diyoruz o zaman? Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyoruz. Şöyle eserleri yakından böyle bir sizler için çekeyim. Hepsi birbirinden güzel, tarihi objeler. Müthiş. Görüyorsunuz değil mi? Büyük ihtimal bunlar atların üzerine veya öküzlerin, ne bileyim, ya da askerlerin üzerine mi takılıyor? Olabilir. Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Sizce bunlar ne olabilir? Ve hangi dönemlerde kullanılmış olabilir? Yorumlarda bize destek çıkarsanız sevinirim. Selametle diyorum.